Arka Sokaklar yine harika bir bölümle ekranlara geldi. Heyecanın bir an bile dinmediği bir bölüm izledik. Ekibin çaresiz anlarına hepimiz şahit olduk. Otobüsteki polis arkadaşlarımız için mücadele başladı. Peki fragmanda yayınlanan şehidimiz kim? Şule öldü mü? Hüsnü'ye yine kötü haber mi verilecek? Çoban ailesinin üzerindeki kara bulutlar devam mı edecek? Minibüste ölen isimler belli oldu mu? Cevher'den herkesi şaşırtacak hamlesi ne olacak? Hepsi ve daha fazlası videomuzda olacak. Videoya geçmeden Arka Sokaklar hiç bitmesin diyenler videoyu beğensinler ki sayımızı bilelim. Hadi videoya geçelim. İlk olarak otobüsteki arkadaşlarımız için verilen mücadeleyle başlamak istiyorum. Tüm ekip canını dişine takıp onları kurtarmak için ellerinden geleni yaptılar. Özellikle Melih'in yaptığı büyük fedakarlık takdire şayandı. Melih'in bu hareketi tüm ekip tarafından tam not aldı. Fragmanda yayınlanan şehitimiz sahnesine geçecek olursak arkadaşlar, şehidimiz kesinlikle Melih ve Şule değil. Teorilerimize göre şehit olan kişi için iki ihtimal var. Birincisi otobüsü kullanan şoförümüz. İkincisi ise 4 gün sonra nişanı olan kadın polis memurumuz. Çok yüksek ihtimalle nişanı olan kadın polis memurumuz olacak arkadaşlar. Bu şehit haberi ekipteki herkesi duygusal olarak çok etkileyecek ve psikolojik olarak onları bir süre bunalıma sokacak. Son gelen bilgilere göre ise Ezra'nın kızının şehit olma ihtimali de çok yüksek. Çünkü babası tarafından resmen ölüme gönderildi. Ezra'nın kızının çıkması tamamen ters köşe olur. Çoban ailesi Şule'ye kavuşunca duygusal anlar yaşanacak. Evin en küçüğü ise bayrağımızı asıp şehitlerimiz için anlamlı bir hareket yapmış olacak. Duygusal yüklü bir bölüm bizleri bekliyor. Melih ve Şule arasındaki bağ kopmamak üzere güçlenecek. Hüsnü Melih'in kendi kızı için yaptığı o fedakarlığı gördü. Melih'in sevgisinden emin oldu ve artık ona kızını emanet edebileceğini biliyor. Melih ve Hüsnü arasında bu bölüm duygusal bir konuşma olacak. Hüsnü artık Melih'i sanki kendi oğluymuş gibi sevecek ve kızını ona emanet edecek. Hatırlarsanız önceki videoda bunu söylemiştim. Hatta ilerleyen bölümlerde Şule ve Melih arasında bir söz nişan tarzında bir kutlama yapılacak. Melih çoban ailesine damat olarak katılıyor. Ancak bu sınavdan geçmek o kadar da kolay olmayacak. Her ne kadar Hüsnü'yü etkilese de biliyorsunuz ki Hüsnü çoban denemelerini bitirmeyecek. Tatlı ve komik bölümler bu bölümden sonra ekrana gelecek. Çoban ailesini artık mutlu günler bekliyor. Kara bulutlar bir bir dağılıyor. Gelelim Cevher konusuna. Bu bölümde Cevher'i neredeyse hiç görmedik. Bu da demek oluyor ki Cevher yine bomba gibi bir planla ekibin başına bela olmaya geliyor. Artık Ali'yi kaybetti ve onun ekiple uğraşması için birine ihtiyacı var. Bu kişinin Ezra olma ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Bu bağlantı olursa şahsen bana göre çok iyi olur. Ezra içerideyken Cevher dışarıdan her şeyi halledebilir. Senaristimiz böyle bir ortaklık kurarsa acayip keyif vereceğini düşünüyorum. Cevher'de artık sona geliniyor. Önceki videolarda söylediğim gibi 5 ila 6 bölüm içerisinde Cevher'e veda edeceğiz arkadaşlar. Senaryosu tam anlamıyla bitiyor. Ben Mesut ve Cevher'in daha çok karşı karşıya gelmesini isterdim. Çünkü onların arasındaki düşmanlık ve diyaloglar izlettiriyor. Fragmanda Cevher'i sadece tek sahnede gördük. Vatan sağ olsun der geçersiniz. Sonra bir bakarsınız bir vatan kalmamış sözü fragmana damga vurmuş. Aslında o kadar güzel gönderme yapmış ki bazı yerlere Cevher'e helal olsun diyorum. Cevher efsane bir şekilde sahnelere geri dönecek. Önümüzdeki bölümde Cevher'in planlarını izleyeceğiz. Neler olacak hep birlikte göreceğiz dostlarım. Peki Ali'ye ne olacak? Herkes dört gözle Ali'ye ne olacağını merak ediyor. Ali bu bölümde resmen kendisiyle yüzleşti. Yaptığı şeylerin aslında ne kadar büyük bir hata olduğunu anladı. Mesut ve Ali arasındaki sahneler çok güzeldi. Ali bir süre cezaevinde kalacak arkadaşlar. Bu süreçte Pınar gizli gizli Ali'yi ziyarete gidecek. Ekibe şu an dönmesi pek mümkün değil. Ancak bunu değiştirebilecek tek isim doktor. Onun tarafından bir rapor gelecek ve bu rapor Ali'nin tüm yaptıklarını psikolojik travmalar, baskı ve zorlama yaptığına dair olacak. Ali'nin beyin fonksiyonlarını etkileyen önemli ilaçlar olduğu raporda yazılacak arkadaşlar. İşte Ali'yi ekibe geri döndürecek tek şey bu. Bizler Ali'nin ekibe dönmesini çok istiyoruz. Çünkü onu eskisi gibi görmek hepimizi sevindirecek. Ali karakteri bu sezona dahil olduğunda reytinglerin ne kadar yükseldiğini hep birlikte gördük. Çünkü rolünü çok güzel oynadı. Karşımıza bambaşka bir karakter gibi çıksa da bunun üstesinden geldi dostlar.
Bu bölümü de Ali konusu artık çözüme kavuşur diye izledik, ancak ekibin başına beklenmedik olaylar gelince biraz arka planda kaldı. O yüzden önümüzdeki bölümde Cevher ve Ali ağırlıklı bir bölüm bekliyorum arkadaşlar. Senaristimiz artık bu konular üzerinde yoğunlaşacaktır. Cevher'in Ali ile ilgili bir planı yok artık. Ne işler çevireceğini hep birlikte izleyip göreceğiz. Ben de dört gözle bekliyorum. Arka Sokaklar yıllardır hız kesmeden devam ediyor. Bu bölümde özellikle Mesut'un Hüsnü'ye olan desteğini izleyeceğiz. Onların yıllardır tek bir şüpheye meyil vermeden süren dostluğu var. Ben bu ikilinin sahnelerini çok seviyorum ve her daim izlemek istiyorum. Çünkü hiçbir dizide bu kadar uzun süren bir dostluk izlemedim. Eminim sizler de benim gibi düşünüyorsunuz, bunu hissediyorum. Çoban ailesine en büyük destek Selin ve Mesut'tan geliyor. Çiftimiz onlara olan desteğini sürdürmeye devam ediyor. Senaristimizden bu çiftimizle ilgili daha çok sahne yazmasını rica ediyorum. Çünkü Selmes çifti ekranlara çok yakışıyor, severek izliyoruz. Bozo en sonunda Sude'ye resti çekti. Önceki videolarımda ben söylemiştim. Bozo'nun tercihi kesinlikle Merve olacak diye, öyle de oldu. Bozo Sude'yi istemediğini ona söyledi ancak bu Sude için kabul edilebilir bir şey olmadı. Sude Merve ile karşı karşıya geldi. Sude Bozo'yu elde etmek için elinden geleni yapacağını söylese de Merve buna izin vermeyecek arkadaşlar. Bu diziye yakışan en güzel çift bana göre Bozo ve Merve. Senaristimiz de fanların ilgisine bakarak bu ikili üzerinde sahneler yazacaklar. 1 ila 2 bölüm içerisinde Merve ve Bozo arasında bir yakınlaşma bekliyorum. İnanın bu çift arasında neler olacak merak ediyorum. Arka Sokaklar ne zaman final olacak? Arkadaşlar, final şimdilik söz konusu bile değil. Çünkü 20 yıldır başarılı bir şekilde yoluna devam eden bir dizi var ve oyuncular artık rollerini oynamıyor, yaşıyor resmen. Roller oyuncularla o kadar özdeşleşti ki artık dizidekileri onlar sanıyoruz. Yani bu dizi bir 20 yıl daha devam etse kimse izlemem demez. Çünkü Arka Sokaklar gerçekten kendi alanında kendini izlettirebilen nadir dizilerden biri. Hiçbir polisiye dizi bu kadar uzun olmadı. Yıllardır da izlemedik zaten. Bu yüzden bunu hakkıyla yapıp izleyiciyi ekranlarda tutmayı fazlasıyla başarıyorlar. Bu kesinlikle başarılı. Dizinin ana kemik bir kitlesi merakla izlemeye devam ediyor. Bazen mantık dışı çekim hataları ve senaryoları olsa da pek sorgulamamak gerekiyor. Çünkü 20 yıldır her hafta yayınlanan bir dizide bunların olması normal. Bazen eğlenceli, bazen de duygusal anlara şahit oluyoruz. Uzun bir süre daha sürmesini temenni ediyorum. Arka Sokaklar ile ilgili yeni ve anlık bilgilerden ilk benim haberim olsun diyorsanız abone olmayı unutmayın. Yeni videoda görüşürüz arkadaşlar.